Herkese merhaba. Bugün büyük bir markanın en küçük 3 boyutlu yazıcı modeliyle karşınızdayım. Longer Cube 2. Ben Longer markasını ilk olarak yapmış oldukları SLA tipi yazıcılarla duydum. Özellikle YouTube üzerinden yurt dışı kaynaklı birçok farklı inceleme videosunu izledim. Oldukça kaliteli ve iyi işler çıkartan yazıcılardı. FDM tipi yazıcı yaptıklarını ise yakın zamana kadar bilmiyordum. Şimdi ise elimde bu markanın en küçük üyesi olan Cube 2 duruyor. Bakalım SLA yazıcılarda yakalamış olduğu bu başarıyı ve kaliteyi bize FDM tipi yazıcılarında da sunabilecek mi? Bunu zaten videonun içerisinde hep beraber göreceğiz. İncelemeye hemen yazıcının dış görünüşü ve özellikleriyle başlayalım. Yazıcı son derece kompakt ve şık bir görünüme sahip. Dış ölçülerinin eni boyu 23.8'e 22.8 cm ve yüksekliği de 26.6 cm. Cube 2'nin sol üst kısmında 2.8 inçlik dokunmatik bir ekran bulunuyor. Arayüzü ve kullanımı oldukça kolay. Bu noktada özellikle markanın birinci hedef kitlesi olan küçük kullanıcılar da hiç zorlanmadan kısa süre içerisinde yazıcıyı kullanmaya başlayabilir. Yazıcının arka kısmına da baktığımızda bir güç girişi, açma kapama butonu ve micro SD kart girişini görüyoruz. Filamenti besleyecek olan ekstrüder ise sol yan kısımda bulunuyor. Yazıcı neredeyse bir filament boyutunda olduğundan dolayı üzerinde entegre bir filament tutucusu yok. Onun yerine kutu içerisinden çıkan ve hemen ekstrüderin yanına konumlandırmamız gereken harici bir filament tutucusu var. Longer bu modelinde manyetik esnek bir tabla tercih etmiş. Bu tablanın baskı alanı ise eni boyu 12'ye 14 cm, baskı yüksekliği de 10,5 cm. Hafif pürüzlü dokusu sayesinde ısıtmalı bir tablaya sahip olmamasına rağmen filament bu tablaya kolaylıkla yapışabiliyor. Baskı sonrasında ise esnekliğinden faydalanarak baskı kolayca sökülebiliyor. Cube 2 neredeyse tamamen kullanıma hazır bir şekilde geliyor. Kutusundan çıkarttıktan sonra yapmanız gerekli olan 3 tane işlem var. Bunlardan ilki yazıcının Z ekseni taşıma esnasında sarsılmasın diye dikey eksen miline yerleştirilmiş olan güvenlik parçalarını sökmek. İkincisi filament tutacağını monte etmek. Sistem zaten çok basit. Gövde iki parçadan oluşuyor. Bunları birbirine geçirip içinden çıkan iki cıvata ile sabitliyoruz.
Sonuncu işlemimiz de tablo seviyelemesini yapmak. Bu işlem son derece klasik bir yöntemle gerçekleşiyor. Menü üzerinden More seçeneğine geliyoruz ve buradaki açılan menüden Leveling kısmına basıyoruz. Çıkan ekranda 4'ü köşede, biri ortada olmak üzere 5 adet nokta göreceksiniz. Bu noktalara sırayla tıklayarak yazıcının tablo üzerinde aynı noktaya gelmesini bekliyoruz. Ardından ekranın sol altında bulunan Unlock XY seçeneğine basıp motorları serbest bırakıyoruz ki yazıcının tablasını ve nozülün bulunduğu kafayı elimizle hareket ettirebilelim. Motorlar serbest hale gelince bir parça kağıt alıp tabla ile nozul arasına koyuyoruz ve kağıt hem tablaya hem de nozüle hafif bir şekilde sürtünerek girip çıkıncaya kadar köşe noktalarında bulunan tabla cıvatalarını yine kutu içerisinden çıkan alyan anahtarıyla biraz sıkıyor ya da gevşetiyoruz. Her noktada bu işlemi birkaç defa tekrar edip tabla seviyelemesinin düzgün yapıldığından emin olmalısınız. Yazıcı ufak ve yarı kapalı bir model olduğundan özellikle arka kısımdaki cıvatalara ulaşmak çok kolay olmuyor. Ancak tabla seviyelemesini sabırla yapmanız baskımızın temeli olan ilk katmanın düzgün bir şekilde serilebilmesi için çok önemli. Bu işlemin de tamamlanması ardından Cube 2 baskıya hazır. Şimdi ben hem klasik test baskılarından hobi amaçlı olan baskılara, ufaklıklar için yapılabilecek oyuncaklardan işlevsel olarak kullanabileceğimiz baskı modellerine kadar birçok model üzerinde çalışacağım. Gelin şimdi kısaca bir baskı aşamasını beraberce izleyelim. Ardından hem baskıların hem de yazıcının değerlendirmesi için tekrardan buradayız. Evet, baskılarımı tamamladım. Gayet sorunsuz bir süreç oldu. İstemiş olduğum baskıları keyifli bir şekilde alabildim. Üzerinde ilk çalışmış olduğum model 3 boyutlu yazıcılarda klasik bir test modeli olarak kullanılan Benchy tekne modeliydi. Modele bakmış olduğumda dış yüzeyinde herhangi bir sıkıntı, bir problem yok. Katmanlar gayet düzgün bir şekilde serilmiş. Desteksiz basılan kapı, pencere gibi detayların olmuş olduğu yerlerde neredeyse hiç sarkma yok. Bu modelin baskısı esnasında gene problem olabilecek noktalardan bir tanesi şu teknenin ön kısmıdır. Burada bazen biçimsel deformasyonlar söz konusu olabilir. Bu kısma da bakmış olduğumda gayet düzgün çıktığını ve model üzerinde herhangi bir kusur bulunmadığını söyleyebilirim. Genelde böyle ufak tefek 3 boyutlu yazıcılarla çalışırken hani sanki mutlaka bir baskı problemi ortaya çıkacakmış. Tamamen kusursuz baskılar alamayacakmışım gibi hissediyorum. Muhtemelen bunun sebebi de işte birincisi küçük olmaları. Onları böyle biraz profesyonellikten uzak tutuyor. Daha çok böyle oyuncakvari bir yapıya kavuşturuyor diye düşünüyorum. Ancak Cube 2 bunun aksine neler yapabileceğiyle ilgili olan o ışıkları daha ilk baskıdan bana verdi. Belli
Belli ki yazıcının kalibrasyonları düzgün yapılmış. Ekstrüder filamenti gayet düzgün bir şekilde besleyebiliyor. Mekanik aksam güzel çalışıyor ve soğutucusu da başarılı olacak ki ilk model üzerinde ne bir kusur ne de bir sarkma gibi problemle karşılaşmadım. Bu arada daha ilk baskıdan tablasını da çok beğendim. Az evvel söylemiş olduğum gibi ısıtmasız bir tablaya sahip olmasına rağmen o hafif pürüzlü dokusu sayesinde filament gayet iyi tutunuyor. Hatta biraz fazla iyi tutunduğunu söyleyebilirim. Özellikle geniş alana yayılmış olan baskılarda hani o esnekliğinden faydalanıp sökmeseniz sökmekte zorlanabilirsiniz. Tekne modelinden sonra 2 tane daha test modeli üzerinde çalıştım. Bunlardan bir tanesi ipliklenme, bir diğeri de açı testiydi. İpliklenme testine geçip ilk baskıyı aldıktan sonra oldukça şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştım. Çok fazla ipliklenme problemi ortaya çıktı. Hani az önce yazıcının soğutucusuyla ilgili çok olumlu düşünceler kafamda oluşmuşken böyle bir problemle karşılaşmam açıkçası beni şaşırttı. Daha sonra bunun nedenini ancak fark ettim. Ben genelde hızlı baskılarda ya da uzun süreli baskılarda baskı sıcaklığını ideal sıcaklığın bir tık üzerinde tutmayı tercih ediyorum ki yazıcı uzun vadede filamenti daha rahat bir şekilde ittirebilsin diye. Bu ipliklenme testiminde ayarımın üst seviyede kalmış olduğunu fark ettim. Ardından 215 dereceden başlamış olduğum bu baskı sıcaklığını 190 dereceye kadar kademeli bir şekilde azalttım. Zaten her bir azaltmamda ipliklenmenin birazcık daha azalmış olduğunu fark ettim ve en sonunda 190 dereceye geldiğimde neredeyse hiçbir ipliklenme olmadığını gözlemledim. Buradaki tek değiştirmiş olduğum ayar sıcaklık değildi. Sıcaklıkla beraber geri çekme ayarını da 5 mm'den 7 mm'ye kadar gene kademeli bir şekilde çıkarttım. Tabi bu söylemiş olduğumu mutlak bir ideal ayar olarak lütfen kabul etmeyin. Çünkü kullanmış olduğunuz materyale göre bu ayarlar değişkenlik gösterecektir. Benim bu değişik ayarları kullanarak göstermek istemiş olduğum farklı ayarları kullanmış olduğunuzda bu neticeyi de alabilirsiniz. Bu neticeyi de alabilirsiniz'i size göstermekti. Zaten ipliklenme problemini işte sıcaklık, geri çekme ya da baskı hızı gibi ayarlarla çözemiyorsanız ya filamentinizle ilgili bir problem vardır ya da yazıcınızın soğutucusu pek fazla iş görmüyordur. İpliklenme testinin de bitmesiyle beraber açı testine geçtim. Burada 30 dereceden başlayıp 45, 60 ve 70 dereceye kadar gelen bir model söz konusu. Bunu desteksiz olarak basıyoruz. Desteksiz basmamızın sebebi hangi açılara kadar bir desteksiz model basabileceğimizi ve hangi açılarda sarkmanın başlayıp başlamadığını gözlemlemek. Burada üst kısmına bakmış olduğumuzda herhangi bir sorun problem gözükmezken modele alttan bakmış olduğumuzda 30, 45 ve 60 derecelerde herhangi bir sıkıntı olmazken 70 dereceye geldiğinde çok az bir miktar sarkma olduğunu, yapısında bir miktar bozulma olduğunu gözlemledim. Ancak bunun makul ve kabul edilebilir seviyede olduğunu düşünüyorum. Genelde 70 derecede karşılaşılan bir durum. Test baskılarının ardından da 2 tane oyuncak modeli baskısını aldım. Bunlardan bir tanesi benim çocukluğumda özellikle çok popüler olan bir spograf. Hala eskisi kadar popüler mi bilmiyorum ama internetten baktım hala satılmaya devam eden bir oyuncak. Özellikle ufakların birçok farklı kombinasyon kullanarak birçok farklı şekil oluşturmuş olduğu ve bunları da oluştururken eğlenmiş olduğu bir oyuncak çeşidi. Model çok güzeldi. Baskısı da bir o kadar güzel oldu diyebilirim. Bu modeli yapmaktaki amacım tabla üzerine neredeyse tamamen yayılan bir modelin ne kadar düzgün bir şekilde baskısının alınıp alınamayacağını gözlemlemekti. Buradaki önemli olan da tabii ki tabla ayarının doğru bir şekilde yapılmış olması. Tablo burada bana herhangi bir sıkıntı çıkartmadı. Gayet düzgün bir şekilde model tablanın her noktasına yapıştı ve istemiş olduğum gibi baskısını almayı başardı. Yüzey kalitesini çok fazla değerlendiremeyeceğim çünkü sadece birkaç tane katmandan oluşuyor. Ama şöyle bakmış olduğumda yüzey kalitelerinde de herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyebilirim bu modelde. İkinci modelimde bir araba modeli. Bu araba tek parça halinde desteksiz bir şekilde basıldı. Tek parça olmasına rağmen tekerlekleri falan hareketli. Baskı yan ve desteksiz bir şekilde basılmış olmasına rağmen dik açıyla gelen hiçbir noktada bir sarkma problemi ortaya çıkmadı. Katmanlar üzerinde herhangi bir boşluk ya da baskı hatası denilebilecek bir şey yok. Katmanlar gayet düzgün bir şekilde serilmiş ve baskı gayet düzgün bir şekilde tamamlanmış. Bu ve bunun gibi baskıları özellikle çocukların kendi evlerinde üretebiliyor olmaları onlar için büyük bir keyif haline dönüşecekken aynı zamanda bu teknolojiye ısınmalarını da sağlayacaktır. Yaş büyüdükçe bu teknolojiyle acaba ben daha neler yapabilirim diye onları düşünmeye sevk edecek ve dolaylı olarak hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının da gelişimine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sıradaki model hobi amaçlı basılmış bir Batman büstü. Bu baskıyla ilgili olarak birçok şey söyleyebilirim. Öncelikle model 2
2 parça halinde basıldı ve bu haliyle yazıcının tek seferde yapabileceğinden daha büyük bir model elde edilmiş oldu. Yani bu yazıcıyı aldığınızda işte baskı alanı küçük 20-30 santimlik parçalar basamam gibi düşünmeyin. Eğer mutlaka o parçayı tek parça halinde basmanız gerekmiyorsa alacağınız baskıları parçalara bölerek daha sonra birleştirip daha büyük baskılar elde edebilirsiniz. Batman büstü 100 mikron katman kalitesinde basıldı ve neredeyse kusursuza yakın bir baskı olduğunu söyleyebilirim. Benim bu modeller içerisinde en fazla hoşuma giden model de bu oldu. Katmanlar gayet düzgün bir şekilde serilmiş. Fotoğrafta gösterebilecek miyim bilmiyorum. Sadece böyle birkaç tane noktasında çok ufak böyle bir çizgi oluşması var. Onun haricinde baskının detaylarında işte o yüzünün detayları, dişleri, burnu, gözleri, yüzündeki kırışıklıklar gibi detaylar gayet güzel çıkmış. Dik açı yapan kısımlarda herhangi bir sarkma olmamış ve özellikle yazıcının titreşimini ya da çeşitli dalgalanmaları en güzel gözlemleyebileceğimiz düz yüzeylerde de hiçbir dalgalanma ya da problemin olmadığını gözlemliyorum. Genel olarak çok başarılı bir baskı olmuş bu Batman büstü de. Geldik işlevsel olarak kullanılabilecek bazı modellere. İlk modelim çiçekleri sulamak için kullanılabilecek son derece şık ve kibar bir tasarımı olan bir eşya. Model 300 mikron katman kalitesinde basıldı. Kaba bir baskı olduğundan dolayı katman izleri diğer modellere göre biraz daha fazla belirgin. Ancak onun haricinde de hani dokusal olarak biraz pürüzlenmelerin olmuş olduğu bir model oldu. Kimi noktalarda da ufak tefek boşluklar oluştu. Bir yazıcıda baskı alırken aynı hız değerini her mikron değerinde kullanamayabilirsiniz. Muhtemelen buradaki pürüzlenmelerin birazcık fazla olması ya da boşlukların diğer modellere göre fazla oluşması benim hızı hiç düşürmeden, sıcaklığı da değiştirmeden 300 mikron kalitesinde baskı almamdan kaynaklanıyor. Kısacası yazıcı o kadar plastik eritmeye yetişemeyebiliyor. Bu birazcık yazıcıyla biraz da sizin ayarlarınızla alakalı olabilecek bir durum. Bir diğer alternatif de var. Diğer modeller bu kadar güzel çıkmışken bu neden bu kadar pürüzlü çıktı? Belki de filament birazcık bayatlamaya başlamıştı. O sebeple de kaynaklanıyor olabilir. Ancak model işlevsel olarak işlevini yerine getiriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Kanalı daha önceden takip edenler bilir. Ben genelde böyle inceleme videosunun içerisinde eğer bir 3 boyutlu baskıya ihtiyaç duyuyorsam onu da böyle inceleme videolarının arasına sıkıştırmayı seviyorum. Benim evimde ufak saksılar içerisinde birçok bitki bulunuyor. Bunları da büyük şişelerle sulamak her zaman kolay olmuyor. Bazen su biraz fazla kaçıyor falan. Sağa sola dökülüyor. O nedenle şöyle küçük bir suluğa ihtiyacım vardı. Kullanmayı denedim. Herhangi bir yerinden su falan kaçırmıyor ve gerçekten de hani ucu da ince bir şekilde geldiğinden dolayı bununla ufak tefek bitkilerinizi sulamak çok daha kolay oluyor. Gene aynı niyetle yapmış olduğum bir tane hafıza kartı kutusu var. Son derece şık ve küçük bir kutu. Tek parça halinde basılmış olmasına rağmen tıpkı o araba modelinde olmuş olduğu gibi hareketli bir model. İçerisine micro SD kartı ya da SD kartınızı koyabiliyor ve bu şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. Modelin katman kalitesinde hiçbir problem yok. Gayet düzgün ve güzel bir şekilde basılmış. Zaten çok da basit bir model. Sadece burada şeyden örnek vermek istiyorum. Az önce söylemiştim ya tablası çok kuvvetli tutabiliyor filamenti bazen diye. Çok kuvvetli tutmuş olduğu zamanlarda özellikle renkli baskılar aldığınızda bazen o ilk katmandan belli bir miktarı tablanın üzerinde kalabiliyor. Bu model üzerinde de onu gözlemledim. İşte bronz renkli almış olduğum bir baskı var. Birazdan göstereceğim. O baskının böyle işte çevresindeki bazı kalıntılar tablada kalmış ve bir sonraki baskının üzerine yapışmış. Ufak tefek böyle lekeler oluşmuş. Tabii bu benim için çok problem değil. Yani bu boyanabilir. Herhangi bir sıkıntı teşkil edecek bir şey değil. Genelde de zaten baskısını almış olduğumuz nesnelerin bu alt kısmında kalacağından dolayı çok fazla problem teşkil edecek bir durum olduğunu zannetmiyorum. Bir diğer modelimiz de bir mengene modeli. Birçok parçadan oluşan mekanik bir model. Ufak tefek elektronik işleri yapmak istemiş olduğunuzda ya da ne bileyim hobi amaçlı bir şeyler üzerinde çalışırken bunu bu şekilde masanıza sıkıştırabilir ve iki elinizi de serbest bırakarak istemiş olduğunuz nesne üzerinde kolaylıkla çalışmanızı sağlayabilecek güzel ve işlevsel bir parça. Modelin baskısını alırken tüm parçaları tablanın her bir köşesine yayarak tek seferde aldım. Yine burada tabla seviyelemesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Her bir köşedeki parça gayet düzgün bir şekilde alındı. Ve yüzeylerine de bakmış olduğumda üzerinde en ufak bir kusur gözlemlemiyorum. Katmanlar son derece düzgün bir şekilde serilmiş. Ölçüsel tutarlılık çok güzel. Mekanik bütün parçalar kusursuz bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir boşluk ya da titreşim kaynaklı bir problem, baskı
hatası diyebileceğim bir şey model üzerinde bulunmuyor. Çok başarılı olan baskılardan bir tanesi de bu Mengene modeli oldu. Ben de sonuçtan gayet memnun kaldım. Dekoratif baskılarda da ilk olarak almış olduğum bir vazo modeli. Dilimleme yazılımında da vazo modunda tek duvar olarak basıldı. Tıpkı pek çok modelde olmuş olduğu gibi gayet kusursuz ve düzgün bir model oldu. Siz de zaten şu anda yakından ne kadar kusursuz bir model olmuş olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı mantıkta yapılmış olan, gene vazo modunda yapılmış olan bir tane kalemlik modelim de var. Bu model üzerinde de benzer şekilde herhangi bir katman sorunu, bir problem söz konusu değil. Kusursuz bir baskı olmuş. Ayrıca kalemlik modeli de son derece şık, hem işlevsel hem de dekoratif olarak iş görebilecek güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Son değerlendirmesini yapacağım baskıda böyle bir balkabağı modeli. 2 parçadan oluşuyor. İçerisine şöyle ufak elektrikli tea light'lardan koyabilirsiniz. Ya da gene buna benzer ufak tefek ışıklar koyup bunu hoş bir dekoratif nesne haline dönüştürebilirsiniz. 300 mikron katman kalitesinde basıldı. Bunun doğal sonucu olarak da katman izleri tabii ki daha fazla belli oluyor. En azından 100-200 mikronla basılmış olan modellere nazaran. Ancak üzerinde herhangi bir baskı problemi diyebileceğim bir şey yok. Yine desteklerin gelmiş olduğu şu ağız kısmında da destek temas noktalarında oluşmuş olan pürüzlenmeler de son derece makul. Genel olarak bir toparlama yapacak olursak baskı kalitesi gayet başarılı bir 3 boyutlu yazıcı. En azından benim o başta söylemiş olduğum düşüncelerimin ve hissiyatlarımın üzerine çıkmış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tablo seviyelemesi başta biraz uğraştırmıştı. Bunun da sebebi tablanın seviyelemesini yapmanın zorluğu değil, yazıcı küçük ve her tarafı kapalı olduğundan dolayı oradaki cıvatalara ulaşmanın zorluğundan kaynaklanıyordu. Neyse, bir şekilde tablo seviyelemesini de tamamladıktan sonra herhangi bir sıkıntı, problem yaşamadım. Bu görmüş olduğunuz baskıların tamamı tek bir defa tablo seviyelemesi yaparak alındı. Cubic2'nin kullanmış olduğum sessiz yazıcılardan bir tanesi olduğunu söyleyemem. Farklı uzaklıklarda yapmış olduğum testlerde almış olduğum sonuç 70 ila 55 desibel aralığındaydı. Hani böyle bir sonuç da aldıktan sonra yani keşke sessiz bir motor sürücüsü de koysalarmış dedirtti açıkçası. Bununla gündüz baskı alacaksanız sizin için çok büyük problem teşkil etmeyebilir. Ama ben bunu alayım geceleri de çalıştırırım düşüncesi varsa gece kullanımı için çok uygun bir yazıcı olduğunu açıkçası söyleyemem. Bunun haricinde filament sensörü mevcut. Filamentiniz bitmiş olduğunda yazıcı otomatik olarak kendisini durduruyor ve yeni filamentin yüklenmesinin ardından baskıya kalmış olduğu yerden devam edebiliyor. Böylelikle baskılarınız da bu sebeple yarım kalmamış oluyor. Aynı durum elektrik kesintisi için de geçerli. Elektrik gitmiş olduğunda yazıcı bunu otomatik olarak hafızasına kaydediyor ve elektriğin gelmesinin ardından sizin komutunuzla beraber kalmış olduğu yerden baskıya devam edebiliyor. Aslına bakarsanız hem fiyat hem de kullanım açısından bu segmentte olan bir 3 boyutlu yazıcı için bu özellikler gayet iyi. Longer Cube 2 firmanın da hedef kitlesi olan çocuklar için bence çok uygun bir yazıcı. Derli toplu ufak bir yazıcı olması onu evimizde istemiş olduğumuz hemen her yerde konumlandırabilmemize olanak tanıyor. Tablası ısıtmasız olduğundan dolayı herhangi bir temas halinde olası kazaların önüne geçmesini sağlıyor. Keza aynı şey yatay eksen için de geçerli. Buradaki nozüle de ya da mekanik kısma da kolay ulaşılamasın diye önüne bir panel koymuşlar. Öyle ki yazıcının fiziksel özelliklerindeki şu kavisler dahi sırf köşeli bir yazıcı olmasın, keskin bir hattı bulunmasın düşüncesiyle yapılmış. Tabii ben bir yandan en azından bu videonun içerisinde anlatabildiğim kadarıyla bu yazıcının sadece çocuklar için olmadığını, aslında farklı amaçlar için de kullanılabileceğini sizlere göstermeye çalıştım. Longer Cube 2'yi şu anda sadece yurt dışından satın alabiliyorsunuz. Daha önceden yurt dışı sitelerinden alışveriş yapmamış olanlar için ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü bu konuyu merak edip soran çok fazla kişi var. Örneğin bu yazıcıyı almak için uluslararası bir alışveriş sitesi olan banggood.com'a giriyorsunuz. Üyelik bilgilerini doldurarak siteye üye oluyorsunuz. Ardından ürünün linkine bu videonun açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Ürünün sayfasından sepete ekle deyip herhangi bir alışveriş sitesinde yapmanız gerekli olan işlemleri yaptıktan sonra ürünü satın alabilirsiniz. Banggood'un benim daha önceden alışveriş yapmış olduğum diğer uluslararası
uluslararası alışveriş şirketlerine göre bazı avantajları var. Bunlardan birincisi kargoda çok hızlılar. Ayın 15'inde Banggood tarafından oradan gönderilen ürün 22'sinde benim elime ulaştı ve bu esnada da ürünümün nerede olmuş olduğunu gün ve gün sistem üzerinden güncellediler. Siz de kolaylıkla siparişlerim kısmına tıklayarak oradaki kargo detaylarını her gün güncel bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Bir diğer güzel nokta da gümrük vergisi kısmı. Bu yazıcıyı ya da farklı bir ürünü sepetinize ekleyip ödeme kısmına gelmiş olduğunuzda ürünün hemen altında tarife sigortası diye bir seçenek olduğunu göreceksiniz. İşte bu seçenek o ürünün gümrük vergisinin %100'e kadar geri ödenebileceğinin bir garantisidir. Yeni yılda bir değişiklik yaptılar mı bilmiyorum ama en son gümrük vergisi %20 idi. Bu ürün gümrüğe gelmiş olduğunda gümrük yetkilileri ya da getiren kargo firması sizinle iletişime geçiyor ve istenilen hesaba gümrük vergisini gönderiyorsunuz. Sonrasında ise Banggood'un ana sayfasında en alt sol kısmında bizimle iletişime geçin kısmına geliyor ve burada bulunan sipariş ve vergi kısmına tıklıyorsunuz. Açılan alt menüden gümrük vergileri hakkındaya geliyor ve gümrük işlemleri için yardım diyorsunuz. Aşağıda size iletişim seçenekleri açılıyor. Bunlardan birini tercih ederek iletişime geçiyorsunuz. İngilizceniz iyi ise canlı görüşmeden daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Benim gibi İngilizceniz zayıfsa ya da yoksa Google Translate'ten de faydalanarak e-posta ile iletişim kurmak daha doğru olabilir. Evet, benim yazıcı ve onun nasıl satın alınabileceği ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş, size bazı fikirler verebilmişimdir. Eğer bunu gerçekleştirebildiysem bu videoda amacına ulaşmış demektir. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.